Can? Canım efendim. Şimdi Can, Buyurun efendim. genellikle bu arifler, işte sohbetler, işte ne bileyim sufilik falan bir gelenek tabii. Dolayısıyla hep bunlar eskide varmış gibi. Günümüzde yok. Modern dünyada bunlar olmaz. O zaman bir nostalji. Sürekli geriye dönüp işte Niyazi Hazretleri şöyle buyuruyor. Yunus Emre, işte Mevlana'lar falan. Arifler eskidendi. Şimdi arif marif yok. Yani dünya artık bitti, tamamlandı yani. Onlar yoklar. O zaman kardeşim habire diyorum, madem yoklar, niye anıp duruyoruz yani? Değil mi? Genellikle bu şey için yani böyle zannedenler için söylüyorum. Hayır efendim. Uslup değişik. Artık modern uslup var. İlla o kalıplarla söylemek gerekmiyor. Ama o zevkle söylemek gerekiyor. Acaba var mı çağımızda? Var. Ben bir dostum vardı. Bir gün öğretmenler evi var karşıda. Öğretmenler evinde bir şair dostum Ramazan Aksu. Hilmi Yavuz, şair Hilmi Yavuz'la birlikte, üstadla, büyük üstadla birlikte. Bir de İhsan Kamberoğlu. Peki de o. İhsan Kamberoğlu'yla nasıl tanıştım? Orada buluştuk. Beşk ettik de İhsan Kamberoğlu'yla nasıl tanıştım? Biz Kadıköy Kültür Merkezi. Orası eskiden Caddebostan Kültür Merkezi. Öyle. CKM. Orası o zaman böyle çadır tarzında inşaatıydı. Sonra yıktılar orayı belediye. Oraya AVM dikti. İçine de işte bir takım. Eski ağaç çok güzeldi. Böyle çadır tarzında yapılmış. Kültür kokulu. Böyle beşkenler iç içe böyle. Bir meydan. Bir oda var bir şey böyle. Bayağı mimari vardı yani. Çok güzel bir yerde. Bir bahçesi var filan. Bahçesinde hatırlıyorum. Avluma biliyorsun. Biz orada felsefe toplantıları yapıyoruz. İşte oranın alabileceği kaç kişi? 50-60 kişi falan. Orada muhabbet ediyoruz. Felsefe çalışıyoruz falan. Güzel. Bizim çalışmamızdan önce başka bir bölümde şiir okumaları yapılıyormuş. Onu da ben bilmiyorum. Biz saatinde gelip kent toplantımıza giriyoruz. Bir de ben konuşmacıyım falan. Orada yoruluyoruz falan çıkıp gidiyoruz. Bir gün erken gittik. Bahçede biraz kahve içeyim şöyle bir dinleneyim bakayım falan dedim. Orada o zaman bir hanımefendi vardı. Müdiresi. O hanımefendi de iltifat etti. İşte erken gel konuşalım falan. Tamam. Sonra içeriye girdim. Daha bize var 1 saat. Bizim toplantımızda 1 saat var. Baktım bir yerde birileri var falan. Toplanmışlar. De kurulmuş. Bir sahne kurulmuş. Sahne üzerine 2 tane şair. Sonradan öğreniyorum. 2 kişi orada duruyor. 5-6 kişi de izliyorlar. Onlar başlar onların saati önce. Bizden önce, 1 saat önce. Ben de kim bunlar, ne yapıyorlar diye gittim oturdum. Oh. Baktım 2 tane şair. Şiir okuyorlar. Ve anlatıyorlar. 5 kişi de oturmuş onları izliyor. Bir baktım. İşe baktım. Olağanüstü. Şiiri bilen kendi şiirlerini okumuyorlar. Şiir okuyorlar ve onun üzerine konuşuyorlar. Edebi insanlar, zarif insanlar. Şiirin duyarlılığıyla halleri uygun. Böyle şiir okuyor falan değiller. Şiirin duyarlılığı var onlarda. Sonra konuşmanın böyle bir ara verdiler. Gittim dedim efendim dedim. Güzel bir şiir sunusu yapıyorsunuz. Peki sizler şair misiniz? Diyor öyle diyorlar falan. Var mı eserleriniz? İşte şurada var. Baktım kitapları var falan. Hemen gittim aldım. İmzalar mısınız lütfen falan. Dedim o kadar tatlı, o kadar güzel sunum yapıyorsunuz. O kadar zarif bir sunum yapıyorsunuz ki dedim. Burada bizim gibi 5-6 kişiye dedim. Çok yazık dedim ya. Bundan insanlar yararlanmalı. Bizim için fark etmiyor. Biz meşk ediyoruz dedi. İsteyen gelir. Zevkinde. İsteyen gelmez. Siz necisiniz dediler. Biz de dedim sizden sonra şurada bir toplantımız oldu. Biz felsefe çalışıyoruz. Felsefe üzerine konuşuyoruz. Öyle mi? İlgi duyar mısınız dedim. Tabii dedi filan. Ben dedi aynı zamanda öğretmenim dedi. Evet adınız dedim işte İhsan Kamberoğlu. Sonra yanındaki birlikte çıktığı arkadaşın adını unuttum. Dedim yok. Hayır onlar sonra.
İhsan Bey dedim ki İhsan Bey dedim lütfen dedim o zaman eğer çıkışınızda vaktiniz varsa lütfen bizim toplantımızda katılabilirsiniz yani. Yani sıkılmazsanız. Felsefe sıkıcı bir şey biliyorum ama dedim. Şiir gibi böyle coşkulu bir şey değil. Geldi. Anmak güzel oldu dostumu. Bir araba kazasında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Genç yaşta gitti, vefat etti. Hatırası çok büyük bende. Geldi, dinledi. Baktım ki çok vakıf. Çıkışta dedi ki, "Ay şu konu bu konu." Baktım çok vakıf. Dedim nasıl ya siz hem şair hem felsefe dedi. Biz Hilmi Yavuz hocayla dedi çok yakınız dedi. O hem filozoftur hem şairdir. Biliyorum dedim evet ben de hayranıyım. İşte ben dedi onunla dedi çok yakınım falan dedi. Bir de bir dostum var Ramazan Aksu onu da tanıttı falan çok güzel. Ve epeyce bu bizim toplantılara geliyor ama ben o şeyde kendileri şiir sunumlarını yaptıkları yerde 3-5 kişi olmasın diye orayı bırakın lütfen. Burada devam edelim dedim. Olur mu sizden sahne çalmayalım dedi. Yok dedim. Tam da bu istediğimiz bir şey. Önce şiir, Tabii o sonra felsefe yapmaya başladım. Ve bu kez tabii Kamberoğlu'nu, İhsan Kamberoğlu'nu sahnede oturup böyle şiir okuyan birisi olmaktan serbest bıraktım. Nasıl istiyorsanız dedim. Ah dedi işte ben bunu istiyorum. Aramızda dolaşarak şiir okumaya başladı. Ay canım ya. Herkes oturuyor. Aramızda dolaşıyor, şiir okuyor. Hepimiz onu böyle takip ediyoruz falan. Böyle hatta bir rahmetli Cengiz Erengil diye bir dostum var. O da rahmetli oldu. Abi ya bu uzaydan mı geldi? Niye öyle söylüyorsun? Böyle zamansız konuşuyor. Allah tarife bak. Böyle evet zamansız konuşuyor. Böyle, bu uzaydan mı geldi abi dedi falan. Böyle de bir esprimiz var aramızda. Bir gün epey oldu ama bu ne kadar geçtiğini hatırlamıyorum. Bir gün yanıma geldi dedi ki efendim dedi sizin toplantılarınızın verdiği ilhamla dedi bir şiir yazdım dedi. Bunu okumamı ister misiniz? Aman efendim dedim. Güzel. Hem buradan da etkilenmişsiniz falan. Allah Allah dedim. Ama dedi bu başka bir havada, başka bir zevkte benim şiir üslubum ve şiir çalışmalarımla ilgili değil. Başka bir tatla çıktığı için bu buraya has dedi. Bunu ben size armağan etmek istiyorum. Allah Allah. Nezaket yani. İhsan Kamberoğlu. Allah Allah güzel ya. Dedim ki İhsan Beyefendi dedim. Lütfen dedim bu ne kadar güzel bir şey. Yani. Bundan büyük bir ödül olamaz bizim için. Buyurun dedim. Sanat müthiş bir şey. Sanat müthiş bir şey. Evet müthiş bir şey. Bakınız ne yazmış. Buluşma noktası. Bakınız Allah Allah. Bakınız ne yazmış. Hoş geldiniz. İlk kez duyacaksınız. Eyvallah. Onun ismiyle. O. Konuştuk ya o Brahma. Evet. Onun ismiyle. Şu uzun hatta ne var? Göz, kulak, saç. Sendin sen. Bir taç 1000 baş içinmiş. Demek ki taç sendin. Sen. Hallettin de bir yazı, dağıttın o telinde. Hallaç, enel hak demiş. Demek hallaç sendin. Sen. Çeşmeden susuz akar. Aç dökülür ekmekten. Ben varlığına kandım. Anladımı aç sendin. Sen. Adem'i muhtaç kılmak, ona muhtaç olmakmış. Ben ki sana muhtacım. Demek ki hac sendin. Sen. Bizi ilaçlar gibi birbirimize sürdün. Havan içinde bildik. Demek ilaç sendin. Sen. Dünya topal bir yalvaç. Kendi kendine döner. Dans içinde dans varmış. Demek amaç sendin. Sen. Din, din, din diyor saat. Akrep yok, yelkovan yok. Sınırsız kadran benim. Demek sarkaç sendin. Sen. Ne kaytanmış bir hayat. Boyu var, metresi yok. Ezeli çiviyim ben. Demek topaç sendin.
Sen. Hü Kamberoğlu. Hay Allah. Allah. Modern tasavvuf bu. Eskinin taklidi değil. Eyvallah. Taklit ile tasavvuf olmaz. Orijinal olmaz. Eyvallah. Orijinal. Kendi dilin, kendi meşrebin, kendi zevkin varsa Allah orijinalleri sever. Mukallitleri sevmez. İhsan Kamberoğlu'nu anmaktan zevk aldım efendim. Kamulaştırmaktan. Kamulaştıralım. Çok güzel. Onur duyarım. Ya. Vay, Çok güzelmiş. Bestelenir de onun için. Değil mi ya? Çok böyle açık. Ay ruhu şad olsun. Acaba akademiden öğrencisi miydi? Hilmi Yavuz Hoca'nın akademiden öğrencisi mi yoksa dışarıda? Akran. Ha, akran. Sonra epeyce Hilmi Yavuz Hoca'yla da buluşarak Ramazan Aksu Hocam'la da birlikte şey yaptık. Eyvallah. Aha çektiysen Yok, tamam. çektik. Onu da eyvallah. Şey yaptık sonra anma törenleri falan yaptık onun için. Ne güzel ya. Evet. Ha, müthiş. Şimdi efendim neredeyiz efendim? Hindistan'da. Hindistan'da mıyız? Evet. Hindistan'dayız. Evet. Hindistan'dayız. Atman, Brahman. Hindistan'da büyük bir yer, bir orası, bir burası. Anca. Brahmacılara göre bu ıstıraplı dünyada her şey gelip geçicidir. Fani dünya. Eyvallah. Bu dünya rüya içinde rüyadır. Bakın ilginç. Ya. Dikkat yani. 5000 sene önce bunu söylüyor. Evet. Cenab-ı Nebi bu dünya rüya içinde rüyadır. Ölünce uyanacaksınız İnsanlar ve görüşünüz uykudadır. keskin olacak. Bakın. O onun kendi böyle sanrısı veya kendi böyle özel bir duygusu ve benzetmesi değil. Tüm irfan öğretilerinde kaynak, temel aynıdır. Tezahürleri, ifadeleri kültürlere göredir. Bakın ne diyor? Bu dünya gelip geçicidir. Evet. Buna Platon da meon diyor. Gelip geçicidir. Ne fark eder? Platon onu felsefede söylüyor. İşte Uzak Doğu'da Brahma öğretisinde, Krishna öğretisinde rüya içinde rüyadayız diyor. Şimdi Yusuf Nebi Firavun'un rüyasını yorumladı. 7 sene kıtlık, 7 sene bolluk hikayesi. 7 sene bolluk, 7 sene kıtlık arka arkaya. Efendim ve tedbir alındı ve o tedbire göre yapıldığı için Firavun dedi ki sen gel hazinenin başına. Kardeşim sen öngörün var. Sen kıtlığı da biliyorsun, şeyi de bolluğu da biliyorsun ve tedbir almayı biliyorsun. Önemli olan önceden şu kadar zaman bolluk olacak. Bildim bak ne kadar iyi adamım ben. Ama şimdi de kıtlık olacak bak ha. Hayır. Tedbir almayı biliyorsan sen adamsın. Yusuf peygamberin Mısır'a hazine bakanı olmasının nedeni, veziri olmasının nedeni öngörüsünün rüyayla mı yani öngörüsünün tedbirini almayı bildiği içindir. Bilim. Tedbir almak bilim. Allah müdebbirdir diyor. Tedbir sahibi. adı var. Müdebbir. O halde bilim. Eyvallah. Ben bilimle uzak olacağım. Bilim kavurmalı. Sen Allah'ın müdebbir isminin, tedbir alma isminin muhatap olacaksın. Yusuf peygamber sana ilham olmadı mı yani? Olmadı ki. Allah eyvallah. Peki. Bu nedenle ıstıraplara neden olan arzu ve emelleri bırakarak samsara denen sürekli olarak dünyaya gelip gitme, o reenkarnasyon dedikleri, reenkarnasyondan kurtulmalı. Meğerse reenkarnasyona inanmalı değil, ondan kurtulmalıymışız. Kurtulmak lazımmış bak. Kendileri söylüyor. Buyur. Brahma'ya yani mutlak olana kavuşmalıdır. Bu da insanın nefsini Brahma'da yok etmesiyle olanaklıdır. Yani fena fillah dediğimiz bizim. İnsanın nefsini Brahma'da yok edebilmesi de bir takım amellerle değil, bir takım fiili amel dediğimiz ibadetlerle değil, törenlerle değil. Ancak Brahma'yı olumsuz sıfatlarıyla ve tam bir tenzih üzere onun saltık varlık olduğunu bilmekle. Tenzih ile. Şimdi efendim tenzihi biliyorsunuz malumunuz. Ona yapılacak en büyük ibadet budur. Yani Brahma'ya yapılacak en büyük ibadet onu tenzih etmektir. La gideceğim. La. Evet. Çünkü tenzih dediğimiz tenezzehu temizlemek demek. Temizlik demek. Münezzeh. Eyvallah. Nereden münezzeh? Yani bir sıfat yüklüyorum. Diyorum ki ben Tanrı tasarımım şöyledir. Sinancığım diyorum ki ben Tanrı şöyle olmalıdır. Sen diyorsun ki olabilir ama mutlaklaştırma.
O senin zannın. Hop. Ne yapayım abi diyorum. Peki şu mu? Peki bu mu başlıyor? Diğerlerini de araştır, tahkik et. O halde tenzih üzere kal. Hemen tespit etme. Eyvallah. Sabitleme. Eyvallah. Araştır. Böyle olabilir ama olmayabilir de. O zaman buna biz selvi sıfatlar diyoruz. İlahi selvi sıfatlar. Subhanallah, subhanallah. Ya. Bak subhanallah neymiş? Bak. Tenzih etmekmiş. En büyük ibadet budur diyor. Bir de Tanrı'ya tanrılık yakıştırması sen ne yaparsan yap senin zannındır diyor. Sen zanlarınla Tanrı'yı tanımlayamazsın ya. Ne kadar yüceltirsen yücelt, senin kendi yüceltmelerin, zanlarındır. Tanrı'yı zanlarından tenzih et. O tertemiz. En büyük ibadetin bu olacaktır. Dikkat çok önemli.